Karavanda su yoksa hayat duruyor. Tank dolu ama musluktan tek damla su akmıyor. En kötü senaryo gerçekleşti. Tamir ettirebileceğimiz yere 1000 kilometre uzaktayız. Yani bu işi çözecek tek kişi benim. Üstüme su akıyor. Buradan su akacağını tahmin etmem lazımdı. Acaba 130 litre böyle akacak mı? Sorun şu ki ben bunu daha önce hiç yapmadım. Emir. Emir, su çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Su akmıyor. Pompa açık mı? Açık, şu an deniyorum. Su mu bitti? Suya bir baksana ne kadar. Bakayım. Yok, 42 litre var daha. Allah Allah. Bekle bir dakika. Gidip bir bakayım niye çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Allah Allah. Bu akmıyor. Duşu da bir kontrol edelim. Hiç su yok. Zaten ses de çıkmıyor. Burada normalde pampa açınca bir ufak titreşim ve ses olması lazım. O da yok. Aslında tankta su var gözüküyor ama göstergenin yanlış gösteriyor olma ihtimali var. Ben bir daha tankı doldurayım, fullleyeyim. Bir bakalım ne olacak. Bu sıcakta susuzluk çekilecek gibi değil. Umarım çözülür bu şekilde. Suyu doldurdum. Bir kontrol edebilir misin? Lütfen işe yarasın. Hadi test edelim. Hala yok. Şu dosyaya bir bakayım. Burada bir şeyler olabilir. Bizim karavanı hazırlayan firma bize bir teslim sonrası dosyası verdi. Bunun içinde garanti belgeleri var. Hidroforla ilgili hiçbir şey yok. Hidroforla ilgili hiçbir şey çıkmadı. Seb'i arıyorum ben şimdi. Tamam. Hi Seb. Seb bizim karavanı yapan kişi. Su tankın doluysa sigortaları kontrol et. Eğer düzelmezse haftaya Sydney'e gelin dedi. Belki istemiyor. Şimdi sigortayı kontrol edeceğim. Umarım orada çözülür. Orada çözülmezse hidroforu komple değiştirmemiz gerekebilir. Hidroforun sigortası burada. Sigorta çalışıyor. Ben de burada yedeği de vardı. En kötü senaryo gerçekleşti. Hidroforu değiştirmem gerekecek. Ama daha da kötüsü yapı market 6.30'da kapanıyor. Şu an saat 6.35. Mecburen yarına kalacak. Yarına kadar susuzuz. Böyle bulaşık yıkarken kampta gibi hissediyorum. Biraz daha çok. Diyor ama. Dolduracağız artık. Bile. Günaydın. Karavanda susuz yaşanmıyormuş. Dün akşam çok zorlandık. Dün sabahtan beri susuzuz. Bugün artık bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Buradan yapı markete gideceğiz. Hidrofor alacağız ama ben daha arabadaki hidroforun nerede olduğunu bile bilmiyorum. Şimdi onu keşfedeceğim. Buradan hidroforu göremiyorum. Bir de öbür tarafa bakayım. Suyun doldurulma yeri burada. Burada bir yerde olması lazım diye hissediyorum ama burada da göremiyorum. Tam burada olmasını bekliyordum. Ama burada yok. I couldn't find the pump here anywhere in the middle. Okay, I'll go underneath all over. Arabanın tam ortasında en altındaymış. Komple arabanın altına girmem gerekiyor. Arka lastikleri kaldırma çıkartırsam birazcık daha alanım olur. Emir Seb'le konuşurken ben de en iyisi yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Peki bulaşık çıkartmayacak bir şey yapacağız. Çünkü su yok. Hikaye yöntemlerle maruluk diyeceğim şimdi. Soğanlı dip. Sandviçin altına da sürüyorum. Az protein. Emir'inkine fazladan bir tane daha. Hazır.
da hazır. Emir, gelsene bir şeyler yiyelim. Çok acıktım. Hidroforun yerini bulamadım. Sev arabanın altında, tam ortasında dedi. Bugün ne pratikse onu yiyoruz. Hiçbir şeyi kirletmek yok. Nasıl gitti? Seb'le konuştum. Önce hidroforu bulamadım. Arabanın altında olduğunu söylemişti ama bulamadım. Tekrar aradım Seb'i. Arabanın tam ortasında, en altında dedi. Eğildim, girmeye çalıştım altına ama sığamadım buradan. Şimdi Bunnings'in orada bir tane kaldırıma bir tarafı çıkartıp altına girmeyi denemem lazım ama önce bir hidroforu alabilelim. Sonra bakacağız. Bunnings Türkiye'deki Bauhaus gibi büyük bir yapı market. Bugüne kadar aradığımız her şeyi Bunnings'te bulabildik. Seb sana nasıl değiştireceğini tarif etti mi? Tam olarak tarif etti diyemem ama kendim değiştirebilir miyim diye sordum. Elektrikçiye gerek var mı diye sordum. 12 volt olduğu için kendin değiştirebilirsin. Gelebilirsen gel, burada yaparız, biz hiç sorun değil dedi ama bence biraz bana fazla güveniyor çünkü ben hidroforu bile bulamadım daha. Ama ne kadar zor olabilir ki ya, bir şekilde yaparız. Ben sana yardım ederim ya, hallederiz. Hidroforu aldık. Şimdi bir yer bulup arabanın altından eski hidroforu söküp bunu takmam lazım. Bugün hava 32 derece ama hissedilen 35 falan, çılgın sıcak bir gün. Arka tekerlekleri kaldırıma çıkarttım. Birazcık yükseklik yaratmak için. Umarım işe yarar. Artık işe koyulma vakti. Yeni hidroforu aldık. Şu an sırayla elektriği kesip arabanın altına girip eski hidroforu söküp bunu oraya takmam lazım. 2 tane kablo gözüküyor. Çok zor olmasa gerek ama daha önce hayatımda hiç yapmadım. Bakalım nasıl gidecek. Sigortayı kapatalım. Bunlar 12 voltun sigortaları. Bunlar da ana sigortalar. Ben direkt bütün ana sigortayı kapatıyorum. Her şeyi kapattım. Arabanın altını hiç bu açıdan görmemiştim. Bu benim için de ilk kez oluyor. Hidrofor burada. Şimdi bunu buradan söküp yenisini yerine takmam lazım. Bakalım nasıl gidecek. Birinci vida çıktı. İkinci vida da çıktı. Hop. Son vida. Hidrofor boşa çıktı. Şimdi wrench ile bunu çıkartmam lazım. Bu 15 inç. Benim wrench 8 inç. İrem, büyük wrench'i getirebilir misin bana? Umarım büyük olan işe yarar. Çünkü başka wrench'im yok. 2 tane var. 12 inç yazıyor bunda ama oluyor. Yes. Bunları kesip yerine takacağız. Bunun burada kalması lazım. Bunun burada kalması lazım. Bunu nasıl yapacağını bilenler şu an çok eğleniyor olabilir ama ben daha önce hiç yapmadım, o yüzden zorlanıyorum. Sanırım şu iki kabloyu şimdiden kesersem burası biraz rahatlayacak. O zaman belki şunu döndürmem daha kolay olabilir. Deneyeceğim. İrem, karga burun verebilir misin oradan bana? Evet, tamam. Teşekkürler. Şimdi bunu keseceğim. Yes. Bunu da kestik. Cool. Şimdi bunu döndüre döndüre buradan çıkartacağım ama üstüme su akıyor. Aksın bakalım. Şunu kaldırayım azıcık. Evet. Sanırım ilk parça tamam. İrem, bana bir tane bez verebilir misin, havlu bir şey? Buradan su akacağını tahmin etmem lazımdı. Aslında ediyordum da. Hala akmaya devam ediyor. Yeter. Bir tane yeter. Bir tane kuru. Takmışsın bile bir kısmını. Bu eskisi. Küçük wrench orada mı? Tankı boşaltmamız lazımdı öncesinde. Full tankla pump'ı sökünce böyle oluyor. Oh. Hadi. Hand tighten only. Hand tighten da bu bayağı sıkışmış. Pozisyon değiştirmem lazım.
Çık. Okey. Bunu nasıl çıkartabilirim? Ben yine şurayı sökmeyi deneyeceğim. Yes. Yes. Pampı sökmeyi başardık. Yes. Uhu. Nasıl duracak o? Kovaya bir şey getireyim mi? Olur. İş bilmeden iş yapınca böyle oluyor. Ama bir yerden öğrenmem gerekiyor. Acaba 130 litre böyle akacak mı? 130 litrelik kırmızı kabımız geldi. Benim bir çıkıp bu olayı çözmem lazım. Benim küçük bir molaya ihtiyacım var. Şimdi geri döneceğiz. Eski hidroforu çıkardık. Bu da yenisi. Burada strainer süzgeç var. Bunu buradan söküp yenisine takmam lazım. Sonra aynı bağlantıları giriş ve çıkış aynı yerlerine takıp şu kabloları kestiğim noktalardan buralara bağlayıp yerine takınca çalışması lazım. En azından plan bu. Yapıp göreceğiz. Sanırım sıkıyorum. Bu tarafa çevirmem daha iyi olur. Yes! Var aslında. Bu çok çevir. Olmuştur herhalde. Oldu sanırım. Good. Bu eskisi, bu yenisi. Bir bakalım su akmaya devam ediyor mu? Ne durumdayız? Su hala akmaya devam ediyor. 130 litrelik kırmızı kap 1 litre çıktı. O yüzden su akarken takmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Kırmızı kabımla dalga geçme. Başka yok evde. Bu piknik örtüsünü tekrardan arabanın altına sermeli miyim diye düşünüyorum ama sanırım çok ihtiyaç yok. İçerisi sırılsıklam. Girip bakacağız. Arabanın altı tamamen ıslak. Acaba başka bir yere park etsek, altı kuru bir yere tekrar mı kursak bu düzeneyi? Yani en son 130 litreyi fullledik. Kolay kolay bitmeyecek. Zaten çok ince akıyor. Azıcık ıslanacağız. Bu işi ki ben yapmıyorum. Bu kablo bu yönde takılamıyor. Bunu buradan çeksem. Hop. Okey. Karga burnu istiyorum tekrar. Büyük mü küçük mü? Karga burun, karga burun. Pense. Pense de olur. Oh. Oh. İşte bundan korkuyordum ama neyse ki koruyucun var. Ye, koruyucuna geldi. Şu penseyi verir misin tekrar? Buradaymış. Şu tekrar sökmem gerekecek. Zeyni kendim yapacağım ama çadırda kalırım ben. Önceden yapacak olsan da şu an her şey belli, yapacağım her şey. Sadece hortumu uzatma şansım yok, kabloyu uzatma şansım yok, hiçbir şey uzatma şansım yok. Aynı yerine takınca da onlar kıvrılıyor. Kör olursa da su geçmeyecek oradan. Tamir her zaman yeniden yapmaktan zordur. Şu çapraz takacağım olmazsa, eğer vidalar yeterse tabii. Dışarıda pek benlik bir iş yok şu an. O yüzden ben de içeride şapkalarıma ayar yapacağım. Ben şapka takmayı çok seviyorum ama o kadar büyükler ki şu küçücük alanda bunları koyacak yer olmuyor ve sürekli öne arkaya çok zor oluyor. Şimdi onların bir evi olacak. Biz daha önce bu şapkaları şuralarına bu çıt çıtlar dikerek üst tarafa yapıştırdık. Ama bir süre sonra sıcaktan ve takılıp çıkarmaktan o çıt çıtlar bozuldu ve şu an orada duramıyorlar. Şapkaları koyduğumuz yer şu ön taraftı, burası. Şimdi bunlar da cırtçıtların yaptığı izler oldu. Ben de dikiş kutusu, kurabiye kutusundan değil, mezurayı aldım. Önce bir ölçeceğim. Şuradan şuraya 113 santim. Düzenek çok basit. Şöyle bir şey aldım. Kayış gibi. Üzerine de pinler var. 2 sıra bunlardan koyacağım. Şapkalar da arasına girecek. Ucu böyle oldu. Bir yakmamız lazım bunun ucunu. Senin yardımına ihtiyacım var. Yes, başardık. 4 yer falan aradık siyah olanını bulmak için. Hepsi rengarenkti. Alt sırası geliyor. Yeterince güçlü değillermiş. İlki oldu. İkinci de oldu.
Şimdi şapkaları yerleştireceğim. İkinci. Ve bunları pinlerle sabitleyeceğim. Fena olmadı sanki. Son vida bittiğine inanamıyorum. Benim yaptığımdan çok daha kolay bir işti. Ama arabanın altına girmek, şu anki pozisyonum ve bilmiyor olmak ne yaptığını işleri biraz zorlaştırdı. Ama bu son vidayla beraber her şey bitti. Şimdi gidip test edelim. Test zamanı. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Tıp 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 tıp. Üf. Wow! Yaşasın! Suyu bol bulduk. Ay bunu hak ettin. Ben duş almak istiyorum. Şimdi duşu kontrol etmem lazım. Hemen duşa da bakalım. Arabanın altında sırılsıklam oldum ya. Bir daha hidrofor değiştirmem gerekirse ilk başta su tankını boşaltıyorum. Hop. Yaşasın bu da akıyor. Tamam, o zaman ben duşa giriyorum. Duş da test edildi. Duş da çalışıyor. Artık hazırlanıp akşam yemeğine geçebiliriz. Kapıdan insanlar geçiyor. Karavanın içinde su olması paha biçilemez.